Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel bluzu anlatmaya çalışacağım. Videosu az önce bitti. Şöyle göstereyim. Hem etek kısmında hem kol kenarlarında boncuk detaylar var ama çok basit. Desen basit, dikilişi çok kolay. Boncukları buraya dikmek çok kolay. Videoda hepsini anlattım. Sadece tığ numarasını unutmuş olabilirim. 3 milim tığ kullandım. Hadi başlayalım. Tığ işi tekniklerini öğreten bir dergide gördüm bu modeli. Belki sizin de karşınıza çıkmıştır. Yeni başlayanlar için çok ideal. Hem çok kolay hem de çok şık. Sadece koltuk altı oyuntusunu ben kendi bildiğim gibi yaptım. Yani kitaba bağlı kalmadım. Sadece deseni aldım oradan. Yeni başlayanlar için gözünüzü korkutmayacak bir desen. Hem yaz için çok güzel bir kıyafet öreceksiniz hem de sıkılmadan zevkle öreceğiniz bir model olacak. Kilo ile aldığım iplerden kullanıyorum. Pamuk ve floşlu bir ip, hafif parlak, tam yaz için ideal iplerden. Bunun piyasada bulabileceğiniz karşılığı Nako'nun kalikosu olabilir, pırlantası olabilir. Floşlu olan iplerden aynı, ben örnek olarak veriyorum. O iplere denk yumuşaklıkta, kalınlıkta iplerle örebilirsiniz. Yani marka hiç fark etmiyor. Gene aynı incelikte, kalınlıkta iplerle, floşlu, merserize iplerle de çok rahat örebilirsiniz. Şimdi ben hem arkayı hem önü şu yakaya kadar ördüm. O kadar basit ki şuradan başlıyoruz, dümdüz koltuk altına kadar örüyoruz. Burada 3 sıra bir eksiltme yapıyoruz. Arkayı bu şekilde bitirdim. Önde yakaya kadar ördüm. Onu da göstereceğim ama önce şimdi kol öreceğim. Bu kolu örerken hem deseni çalışmış olacağız hem de şuradaki 3 sıra eksiltmeyi çalışmış olacağız. Koldaki desen ve eksiltme ile hem arkayı hem önü örüyoruz. Ben ölçüyü de hemen göstereyim, bir fikir olsun. 48 santim. Bedeni biraz geniş ördüm. Çünkü salaş bir model bu da. Ne kadar bol olursa o kadar güzel duruyor. Yani dökümlü olması gerekiyor. Bedeni saran, bedene oturan bir model değil. 122 ilmek üzerinden çalıştım. Hem önü hem arkayı. Arttırmak isterseniz de, eksiltmek isterseniz de 8 ilmek eksilteceksiniz, 8 ilmek arttıracaksınız. Çünkü model 8 ilmek üzerinden devam ediyor. Hani 4 ilmek de eksiltirim derseniz bu sefer bu V'ler kayar. Tam birbirinin üzerine denk gelmez. O yüzden eksiltmelerde, arttırmalarda 8 ilmek üzerinden olacak. Yani ben 122 ilmek ile başladım. 114'e indirebilirsiniz ya da 130'a çıkarabilirsiniz. Ya da 138'e, yani bedeninize göre 8 ilmek üzerinden eksilteceksiniz. 8 ilmek üzerinden arttıracaksınız. Şimdi bunu da söyledikten sonra kola başlayalım. Hem deseni göreceğiz hem 3 sıra eksiltmeyi göreceğiz. Aynı olayı, aynı eksiltmeyi hem ön parçada hem arka parçada aynısını yapıyoruz zaten. Kolu 82 ilmek üzerinden öreceğim. Yani 82 tane zincir çekiyoruz. ...82 zincirden sonra hemen yanındaki zincire sık iğne ve devamında her zincire bir sık iğne. 81 sık iğnemiz olacak. 82 tane dememin sebebi bir üst sıraya çıkarken öreceğimiz zincir. Model 81 ilmek üzerinden devam edecek. ...81 sık iğneyi ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çeviriyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine, ikinciye.
bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Şuradaki 4 zincir, 3 tanesi trabzan, bir tanesi de aradaki şu mesafe. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bu şekilde kafes örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda gene bir tane atlayıp en son sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir zincirle dönüyoruz. Hemen dibine trabzanın üzerine sık iğne ve boşluğa bir tane, trabzana, boşluğa sık iğnelerle sırayı tamamlıyoruz. Boşluğa, son trabzanın üzerine sırayı bitiriyoruz. 1 2 3 zincir, 2 kere doluyorum. Yanındakine değil, bir sonrakine, yani şu boşluğa battığımız sık iğneye değil, trabzanın üzerindeki sık iğneye 1 2 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3 zincir, gene 2 kere doluyoruz. Aynı en son battığımız ilmeğin içine 1 2 bekletiyoruz. Üçüncüyü almıyoruz, bekletiyoruz. Gene 2 kere doluyoruz. Bu sefer 1 2 3 dördüncü, 1 2 ve hepsini topluyoruz. Burada bir V desen oluştu. Üçlü trabzanlı ve diğer V desenin bir bacağı oluştu. 3 zincir, son battığımız ilmeğe 1 2 bekletiyoruz. 1 2 3 dördüncü sık iğnenin üzerine 1 2 ve hepsini birden topluyoruz. Bir V daha oluştu ve diğer V desenin bir bacağı oluştu. Yani V desenin ikinci bacağını örerken diğer V desenin ilk bacağını örüyoruz. 1 2 3 zincir, 2 kere doluyoruz. Son battığımız ilmeğe V desenin ikinci bacağını örüyoruz. 2 ip alıyoruz şöyle. 1 2 bekletiyoruz. 1 2 3 dördüncü ilmeğe 1 2, sonra hepsini topluyoruz. Bu şekilde V desenler oluşuyor. Hepsini topluyoruz. Bir tane daha örelim. 1 2 3 zincir, 2 kere doluyoruz. Son battığımız ilmeğin içine V desenin ikinci bacağını örüyoruz. Bekletiyoruz. Sonraki V desenin ilk bacağını öreceğiz şimdi de. 1 2 3 dördüncü ilmeğe
Sonra topluyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 4. ilmeğe topluyorum. Gene 3 zincir. Bekletiyorum. Başta yaptığımız gibi bir tane ilmek atlıyorum. En son ilmeğin içine 1, 2 ve topluyorum. Başladığımız gibi sırayı bitirdik. Bir zincir çeviriyorum. Hemen dibine bir sık iğne. Sonra boşluğa 3 zincir çekmiştik. 3 zincirin içine 3 sık iğne örüyoruz. Sonra ilmeğin içerisine, sonra boşluğa 3 sık iğne. Örgünün içine, boşluğa 3 tane. Örgüye 1, boşluğa 3 tane olarak sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz. Örgünün içine de son sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şuradaki kafes örgüyü örüyoruz. Yani sık iğne, kafes örgü, sık iğne, V desen ve sık iğne. Bu şekilde tekrarlayacağız. Bir tane atlıyoruz. Diğerine burada ördüğümüz gibi bir ilmek atlayarak araya bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bu sıraları tekrarlayarak örgüyü uzatıyoruz. Yani şimdi bu kafesin üzerine dönerken sık iğnelerle döneceğim. Tekrar şuradaki V deseni çalışacağım. Sık iğnelerle döneceğim. Sonra gene kafes V desen olarak devam edecek. 1, 2, 3, 4 V deseni ördüm. Yani hem kafesi hem V deseni bir sayıyorum. Bir sıra olarak sayıyorum. Şu iki deseni 4 kere tekrarlıyorum. Ördükten sonra V deseni sık iğnelerle döndüm. Şimdi hem ön parçada hem arka parçada nasıl kol oyuntusu yaptıysak aynısını buraya da uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Doladım. Bir burada sık iğne vardı. 3 tane de boşlukta sık iğne vardı. Bunları atlıyorum. Örgünün içindeki sık iğnenin içine, yani 1, 2, 3 tane 1, 2, 3 sık iğneyi atlıyorum. 4. sık iğneye trabzan örüyorum. Aradaki 3 ve şuradaki sık iğneyi kesmiş olduk. Yani 4 ilmeği eksiltmiş olduk. Bir zincir, bir tane atlıyorum ve kafes örmeye başlıyoruz gene. Sıra sonunda gene bir tane atladım. Bekletiyorum. Bir kere aldım, bekletiyorum. Gene bir kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Yani en son sık iğnenin üzerine şimdi tek ip alıyorum. Bir kere daha, 2 kere, yani 3 trabzan, üçlü trabzan olacak en sondaki. Sonra hepsini topluyorum. Biraz uzun olması gerekiyordu. Da serbest bir dönüş olsun. Çünkü çok büzmesini istemedim. Burada da 4 zincirle dönmüştük. Her iki tarafta da aynı görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi bir zincir, sık iğnelerini öreceğim. Sık iğneleri örerken hiçbir eksiltme yapmıyorum. Hemen dibine gene batıyorum. Boşluğa, trabzana,
Son sık iğneyi de örüyorum. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bir eksiltme daha yapıyoruz. V deseni ördüğüm için 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe 1, 2, 3.'yü çıkmıyoruz. Bekliyoruz. Gene 2 kere doluyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Şimdi şuradaki görüntüyü bir trabzan, bir ilmek atlayıp V desene başlıyorduk. Aynı görüntüyü burada da yapıyoruz. Şuradaki 4 tane ilmeği kesmiş olduk. Eksiltmiş olduk. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere, en son battığımız yere 2 kere çıkıyorum, bekletiyorum. 1, 2, 3, 4 sayı 4. ilmeğe ve hepsini topluyorum. Şurası eksilen ilmek. Şuradan itibaren de desen başlıyor. Bakın aynı görüntü sıra başında nasıl görünüyorsa buradan da aynı görüntüyü yakalıyoruz. Gene 3 zincir. Son battığımız yere bu V desenin son bacağını, diğer V desenin de ilk bacağını örüyoruz. Sıraya başlarken nasıl başladıysak bitirirken de aynı şekilde bitiriyoruz. Bir tane atlıyorum ve topluyorum. Burada da eksiltmeden sonra bir tane trabzanla başlamıştık. Bir tane trabzanla bitirdik. Gene 2 kere doluyorum. Şuradaki 4 ilmeği burada da eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Eksiltmiş oldum. Şimdi sık iğnelerle dönüyorum. Çeviriyorum. 3 zincir. 1, 2, 3, 4. ilmeğe. Şimdi küçük kutucuklar örüyoruz. Bir tane atlıyorum diğerine. Diğerine. Burada da eksilterek 3. sırayı örmüş oluyoruz eksiltme sırası olarak. 1, 2 ve 3. Sıra sonunda 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Burada da 3 zincir çekmiştik. Şimdi sık iğne örerek kolu bitiriyorum. Bir tane trabzana, bir tane boşluğa. Arka parçada 1, 2, 3, 4, 5, 6 V deseni üzerine 12 kafes. Aynı şekilde burada da öyle ve burada ufak bir ense oyu oluşturdum. 12 V deseni var arada. Şimdi yaka kısmında gene buraya kadar aynı ölçü. Fakat şu ensedeki bıraktığım mesafe yakaya biraz fazla geldi. Yani çok böyle kare bir şekil istemiyorum yakada. Biraz U şeklini almasını istiyorum. O yüzden 2 desen yani 4 kutucuk daha fazla öreceğim. Aynı şekilde buraya da 2 desen
yani 6 değil 8 V deseni daha fazla öreceğim. Yani 4 kutucuk daha fazla öreceğim. Ve sonradan şu sıraları örerken bu iki deseni eksilterek aynı hizaya getireceğim yakayı. Son biterken her iki tarafta da 12 kutucuk kalmış olacak. Bir tarafını ördüm. Şimdi aynı örgüyü buraya da örüyorum. 16 kafes örüyorum. 15 tane ördüm. 16. kafes, araya zincir çekmiyorum. Doladım. Bir tane atlayıp iyi kere de çıktım ve arada zincir olmadan ördüm. Şimdiden eksiltmeyi başlıyorum. Aynı şekilde burada da öyle oldu. 2 zincir çektim ve hemen trabzanı ördüm. Şimdi sık iğnelerle dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 V deseni örüyorum ve hemen bir trabzanla bitiriyorum. Buradaki gibi 2 kere doluyorum. Son ilmeğe batarak eksiltmeyi örüyorum. 13 kafes ördükten sonra 14. kafesi gene doluyorum. Son şurada bir tane atlıyorum, diğerine arada zincir olmadan örüyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 V deseni ve gene trabzanla bitirdim. 2 kere doluyorum. Son 1 2 3 kere de ve eksilte eksilte devam ediyoruz. 11 kafes ördükten sonra 12. kafesi araya zincir çekmiyorum. Bir tane atlıyorum. Son ilmeğe 12.'yi de bu şekilde örüyorum. Eksiltme daha muntazam olması için. Sonra çeviriyorum. Son sık iğne sırasını ördükten sonra bitiriyorum. Evet, yaka kesimi bitti. Ben biraz kapalı yaka yaptım. Yani daha yüksek kestim yakayı. Desen içi gösteriyor biraz. Çok fazla olmasa da biraz gösteriyor. Bu yüzden dekolteyi dengelemek gerekiyordu. Hem içi gösteren bir desen hem de yakayı çok açık tutmak istemedim. Siz isterseniz şurada kesmeye başladığımız yerden mesela şuralarda da kesebilirsiniz. Şöyle daha dekolteli bir yaka oluşur. Örneğin düzü, yani bu trabzanları düz görünümü örgünün yüzü oluyor. Çevirdiğimiz zaman zaten belli oluyor. Şimdi hemen dikişine başlıyoruz. Evet, arkayı tersi bize bakacak şekilde, düzü dışarı bakıyor. Ön kısmı da üzerine şöyle koyuyoruz. Arkayı örerken örgü bitiminde ip bırakarak kesmiştim. Şimdi o iplerle omuzları dikiyoruz. Ufak bir değişiklik yaptım. Hatta bir tarafı diktim görüldüğü gibi. Ön kısmı ve arka kısmı kafes sırasında bırakmıştım. İki kısımda da kafes sırası olduğu için son ördüğüm iki kafes üst üste gelecekti, birbirine bakacaktı. Bu da desen takibi olarak iyi durmayacaktı. Hemen her iki tarafa da bir sıra V deseni ördüm. Üzerine sık iğnesini örmedim. Çünkü zaten burada sık iğne vardı ön parçada. Sadece bir sıra V desen ördüm. Karşıya da aynı şekilde ve diktim.
Hiç ek yeri belli değil. Ben arkayı örerken önce bir bakayım, sonra bir ekleme yaparım diye düşünmüştüm. Şimdi o eklemeyi yaptım ve ilmekler birbirine bakacak şekilde dikiyorum. Şöyle bir üst üste koyun. Şuradaki V desenler birbirine bakın şöyle takip edecek. Tam karşılığına denk gelecek olan ilmeklere ince alıyoruz. Hatta tek bir ip bile alsak yeterli. Dikişi kalınlaştırmadan, zaten ince bir örgü. Yumuşak bir ip, hiç kalınlaştırmadan bu şekilde diktim omuzları. Şimdi yanları ekleyeceğiz. Şimdi yan dikişinde parçaları böyle üst üste koyuyorum. Kesmeye başladığım sıranın hemen başına ipi bağladım. Dikkat edeceğimiz sıraların birbirinin üzerine gelmesi. Desenlerin birbirinin üzerine gelmesi. Bu şekilde takip ederek dikmemiz gerekiyor. İki tarafında desenleri birbirine bakacak şekilde. Şu şekilde ince ince alıyoruz tek kanatlarını. Sık iğne ise sık iğne gelecek karşılığına. V desense V desen gelecek karşılığına. Her iki desen, yani ön ve arka parça, eklendiği yerlerden desen takip etmesi gerekiyor. Aynı hiza içerisinde. Kaydırmadan. Sıkmadan ipi. Kontrol ediyoruz. Desenler birbirine bakıyor mu diye. Şöyle sık iğneleri birbirine denk getiriyoruz. Desenler zaten denk geliyor. Şöyle devam ettiği zaman üzerimize giydiğimizde bu şekilde devamlılığı olan bir görüntü oluşacak. Bir kolu taktım. Nasıl taktığımı burada göstereyim. Önce düz tarafı diktim. Sonra en alt noktada tam ortadan iğneledim. Buradaki dikişe denk gelecek şekilde ilmekleri birbirine burada da iğneledim. İki ucu birleştirmiş oldum. Sonra eksilterek geldiğim şu son eksiltme sırasında gene iğneledim. Aynı şekilde arka kısmında da aynı işlemi yaptım. Bu şekilde kolu bedene oturttum. Eksiltme yerleri birbirine denk geldi. Tam ortası enseye denk gelen, şurada bir yükseltisi vardı. Diktiğim yere denk geldi. Bu şekilde kolu şimdi bedene yan tarafları, omuzları nasıl diktiysem o şekilde dike dike birleştiriyorum. Bluzu diktikten sonra çok az bir ip kaldı. Şimdi yaka çevresine sık iğneler öreceğim. Şurada ipi bağladım. Burada üçlü trabzana 3 tane, ikili trabzanın içine 2 tane, şuradaki
sık iğnelerin üzerine bir tane örerek yaka çevresini tamamlayacağız. Burada zaten ortada nereye batacağımız belli. Her ilmeğin üzerine bir kere batacağız. Şurada bir dönüş yapacağım. Yakayı daha güzel gösterecek bir dönüş yapacağız şurada. Burada ikili trabzan vardı. 2 sık iğne doldurdum. Bir tane sık iğne sırasına. Sonra üçlü trabzan var. Oraya 3 tane. Gene sık iğne sırasına bir tane. Şimdi şuradan dönüyoruz. Bir tane sık iğne. Hatta 2 tane örelim. Sonrasında şuradaki son köşedeki son trabzanın üzerine yarım trabzan. Bir tane daha alarak şöyle daha uzun trabzan örüyoruz. Sık iğne değil, yarım trabzan. Sonrasında gene sık iğnelerle devam ediyorum. Şurada uzun 2 yarım trabzanla güzel bir yumuşak dönüş yapmış olduk. Devam ediyorum. Şimdi yakanın diğer köşesine geldim. Şuraya en son ilmeğe trabzanın hemen dibine doluyorum. Yarım trabzan. Bir tane daha. Sonra gene boşluğa sık iğne. Şuradaki sık iğne sırasına bir tane. Burada 3 kere de çıkmışız. Oraya 3 tane. Bu şekilde yakayı tamamlıyoruz. Örgü bittikten sonra hem kol kenarına hem etek kenarına kendi ipi ve tığ ile boncuk örgü yapacaktım. Orijinalinde vardı. Fakat ip yetmediği için hemen başka bir seçenek düşündüm. Rengine uygun naylon bir ip buldum malzemelerimin arasında. Bunlar kopmayan ipler. Sağlam. İnce bir iğne kullanıyorum. Şöyle yaprak desenli boncuklar almıştım. Ve 6 numarada kum boncuklar. Bunlarla gayet güzel bir desen oluşturdum. Yani dümdüz bir bluza bu şekilde işlemelerle bir de bunlar çok ucuz. Çok güzel kıyafetler, hatta abiye kıyafetler elde edebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Tek kat üzerinden çalışacağız. Sonrasında boncukların içinden bir kat daha geçeceğiz ipliği. Şöyle içeriden sıkıştırıyorum ipi. İlk ilmeğin içine şimdi boncukları diziyorum. 5 tane kum boncuk diziyorum. Beş boncuğu şöyle yerleştiriyorum. Sonra bir tane yaprak. Sonra tekrar 5 boncuk. Şimdi ilmek sayıyoruz gene. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmeğe bu şekilde sabitliyoruz. Sonra bir yandakine geçiyoruz.
boncuklar dip dibe gelmesin, biraz aralık olsun diye bir tane yaprak alıyorum. Gene bir yandaki ilmeğe geçiyorum. Hemen ipin çıktığı ilmeğe değil, onun yanındakine. Şöyle yerleştiriyoruz. Çok sıkmıyoruz. Biraz gevşek olması gerekiyor. Şimdi tekrar 5 boncuk, bir yaprak, 5 boncuk takıyorum. Gene 5 boncuk, bir yaprak, 5 boncuk. Son ilmekten sayıyoruz. Son işlediğimiz ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmeği atlıyorum. 4. ilmeğe boncukları sabitliyorum. Sonra gene yaprak. Tabi bunlar istediğiniz şekilde boncuklar olabilir. Gene ipin olduğu değil, yanındaki ilmeğe geçiyoruz ve onu da sabitliyoruz. Bu şekilde 5 boncuk, bir yaprak, 5 boncuk, 3 ilmek atlıyoruz. 4. ilmeğe sabitliyoruz. Bir ilmek daha ileri gidip yaprağı sabitliyoruz. Tekrar bir ilmek gidiyoruz. Yani 2 ilmek üzerine sabitliyoruz yaprağı. Çalışımı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıranın sonunda hemen bir yan ilmeğe kayıyoruz. Bir tane yaprakla bitiriyoruz. Şimdi hiç ipi kesmeden tekrar devam ediyorum ve sadece boncukların içinden geçiyorum. İpi sadece boncukların içinden geçirerek yürütüyorum. Her boncuğun içinden geçiyoruz. Sadece boncukların. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bütün boncukların içinden ipi geçiriyoruz. Hem yaprakların hem boncukların. Gene hiç sıkmadan yapıyoruz. İkinci sırayı geçince daha güzel duruyor çünkü. Devam ediyorum. Evet, bluz bitti. Gerçekten çok cici bir bluz oldu. Ben hemen ölçü de vereyim. Şimdi mankene giydireceğim. Görsellerini gene manken üzerinde çekeceğim. Mankenin göğüs çevresi 83. Bu 46 santim genişliği. Boyunu da hemen ölçelim. Siz de kendi bedeninize göre öreceksiniz tabii ki. 51 santim. Sadece fikir vermesi açısından gösteriyorum ölçüsünü. Ölçüler kişiye göre değişir. El örgüsü olduğu için
hazırdan daha iyi şekil verebilirsiniz örgüye. Belki göğüs çevresini daha dar, göğüs çevresini daha geniş yapabilirsiniz. O yüzden örgü avantajlıdır. Yani bu 34, 36, 38 3 bedene göre gayet güzel bir ölçü oldu. 3 beden rahatlıkla giyebilir. Ben gene çok beğendim. Çok zevkli ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.